Black Bruin Fight Club Türkiye'yi sunar. Anthony Joshua ve Prenga Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde ringe çıktılar ve maç knockout'la bitti. Karşılaşmanın sonrasında Prenga ağladı. Joshua ağlamamak için kendini çok zor tuttu. Usyk neye uğradığını şaşırdı. Eddie Hearn'ün yüzünü görmeniz lazımdı arkadaşlar. Neler oldu neler. Hepsini şimdi Fight Club Türkiye'de anlatıyorum. Ben Bilgehan Devir, sizleri Fight Club Türkiye'de bu programı izlemeye davet ediyorum. Çünkü sevgili arkadaşlar asla ama asla unutulmayacak bir geceydi. Fight Club Türkiye'ye hoş geldiniz. Hemen şimdi abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın. Nijerya asıllı İngiliz boksör, olimpiyat ve dünya şampiyonu ağır siklet boksta. Bu adam kariyerinde, profesyonel hayatında 9 kez yıkılmıştı Prenga maçına çıkmadan önce. Ve Prenga maçında 2 kez daha yıkılarak bunu 11 yaptı arkadaşlar. Herhangi bir ağır siklet dünya şampiyonunun bu yıkımlara uğradığı bir kariyer 100 yıllık boks tarihinde yok arkadaşlar. İnsanlık tarihinde de bu kadar çok yıkıma uğramış bir ağır siklet boksör ben ne duydum ne gördüm. Varsa alta siz yazın. Sevgili boks severler, Anthony Joshua en son Daniel Dubois ile 2024 Eylül'ünde karşılaştığında çok ağır bir knockout yaşadı. Sonrasında boksa dönüşü çok zor oldu. Onu döndürmek için Jake Paul tercih edildi. Jake Paul'ün çenesini iki yerden birden kırdıktan sonra bir geri dönüş yaptı. Ve sonrasında birkaç gün sonra çok ağır bir trafik kazası geçirdi Nijerya'da ve 2 takım arkadaşını birden kaybetti. Aynı kazada kendisi de kaburga kemiklerinden ciddi zarar gördü, hasar gördü. Sevgili arkadaşlar, ardından aslında Jake Paul ile maç yaptıktan sonra Rico Verhoeven'le hemen hemen anlaşmışlardı. Onunla ringe çıkacaktı hatta, ama trafik kazasından sonra bu planlar bambaşka bir yere doğru gitti. Joshua Tyson Fury maçı da planlanıyordu. O da rafa kalktı. Ve dediler ki Joshua'nın geri dönüşü için birkaç hazırlık mücadelesi gerekiyor. Bu 7 aylık çerçevede Joshua antrenmanlara geri döndü. Onu Alexander Usyk çalıştırmaya başladı. Tarihin en büyük boksörlerinden bir tanesi olan ağır siklette undisputed, tartışmasız ağır siklet dünya şampiyonluğuna kadar yükselen Usyk, Ukraynalı efsane onu çalıştırmaya başladı. Hatta Tyson Fury Sensei, Joshua'nın Sensei diye tanımaya başlamıştı Usyk'i. Ve böyle bir durumdan sonra en nihayetinde Joshua karar kıldı ve 25 Temmuz tarihinde Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Arnavut boksör Christian Prenga ile karşılaşma kararı aldı. Ve o maç dün gece Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde gerçekleştirildi Süperdome'da arkadaşlar. Tyson Fury de ringe çıkacak mı? Face to face yapacaklar mı? Bunların beklentisi vardı. Ringin kenarında daha bir gün önce Tayland'da Tyson Fury'nin yanında bulunan Spencer Brown da Cidde'deydi. Acaba Tyson Fury de mi gelmişti diye büyük bir heyecan duydu herkes. Ben de dahil olmak üzere. Oldu mu olmadı mı? Ona birazdan geleceğiz. Karşılaşmanın öncesine gidelim. Usyk soyunma odasında Joshua'nın eldivenlerine okudu arkadaşlar. Evet, bizim büyüklerimizin bize zamanında okuduğu gibi, bizim de çocuklarımıza okuduğumuz gibi Ayetel Kürsü'yü okur öyle göndeririz ya. Aynen ona benzer bir görüntüyle Usyk Joshua'ya dua etti arkadaşlar. Sonrasında Joshua kamuflaj kıyafetiyle birlikte ringe yürüdü. Askeri kamuflaj görüntüsü altında trafik kazasında kaybettiği 2 arkadaşının da ismi kamuflajda yer aldı sevgili boks severler. Bu şekilde geldi ringe. 81 yaşında hala mesleğini en iyi şekilde icra eden Michael Buffer'ın anonslarıyla heyecan zirveye çıktı. Karşılaşmanın hakemi Louis Pabon'du. Her iki boksörü de ortaya davet ettikten sonra karşılaşmayı başlattı. 20. saniyede knockdown oldu Joshua. 20. saniyede knockdown oldu Joshua. Maç başladı, tam 20 saniye geçmişken Joshua yıkıldı arkadaşlar.
Prenga bir sağ kroşet girişimi. Aparkat. Joshua yıkıldı. Joshua ilk altta yıkılıyor. Neler oluyordu? Ayağa kalktı, devam ediyordu. 75. saniyede bir yıkım daha geliyordu ki Joshua'yı ringin ipleri kurtardı arkadaşlar. Ve bir kez daha yıkılıyor bu. Joshua bir kez daha yıkılmak üzere. 40 saniye kala Joshua bir kez daha yıkıldı. Round bitti. Joshua köşesine doğru gidiyor, kahkahalar atıyor, dilini çıkartıyordu. Joshua kahkahalar atarak köşesine geçti. Öyle söyleyeyim size. Bu kadar rahattı. Bu ne anlama geliyordu acaba? Ringin yanında Eddie Hearn'ün yüzündeki ifade, özellikle Usyk'in şaşkın bakışları, inanılmaz bir andı bu. Böylesine bir 3 dakika tarihte ağır siklet dünya şampiyonluğu yaşamış boksörler arasında yok arkadaşlar. Tarihte böyle bir round var aslında. Saying it, you may hear him. Down goes Frazier! Down goes Frazier! Dünya şampiyonu Joe Frazier da George Foreman'la oynadığında ilk roundda yıkım üzerine yıkım yaşamıştı. İkinci roundda da yıkım üzerine yıkım yaşayıp kaybetmişti ama rakibi George Foreman'dı arkadaşlar. Burada dünya 35.si Arnavut boksör Prenga vardı karşısında. Prenga'nın vurduğu her yumruk yıkıyordu. Değdiği her yumruk yıkıyordu. Çok enteresan. Bakın izleyin görüntüyü. Şu görüntüyle olimpiyat ve dünya şampiyonu bir boksör yıkılır mı? Yıkıldı Joshua. Şu pozisyonda gelen bir darbeyle bu kadar ağır bir şekilde sarsılır mı bir dünya şampiyonu? Sarsıldı Joshua. Ve böylesine bir yumrukta bir kez daha yıkılır mı? Ağır sikletin 2 kez dünya şampiyonluğu yaşamış bir boksörü yine yıkıldı Joshua. Sevgili arkadaşlar, ben şöyle tabir ediyorum. Mesela bir bayır düşünün, bir yokuş düşünün. Yokuşun tepesinde de hiç yorulmadan oraya çıkartılmış ve hazır bir ağır siklet boksörü düşünün. Joshua'ya da demişler ki sen oraya 2 kilometre koşarak çıkacaksın. O hiç koşmamış boksörle çıktığın an boks maçına başlayacaksın. O kadar bir yorgun görüntüsü vardı Joshua'nın birinci roundda. İkinci round başlarken roller değişti. Senaryo değişti. Bambaşka bir şey vardı ortada. Prenga Joshua'nın yerini aldı. Joshua da Prenga'nın yerini aldı. Joshua'nın yapmış olduğu ilk yumruk kombinasyonuyla Prenga knockout oldu arkadaşlar. Şimdi Joshua bastırıyor. Prenga zor durumda. Ve Prenga'yı yatırdı. İlk roundda Joshua'yı domine etmişsin. Köşene geçmiş, yeni talimatlar almışsın. Ve ikinci rounda çıktığında sanki o bayırı, o yokuşu sen çıkmışsın gibi bu kez aynı yorgunluk Prenga'da vardı. Prenga ne yapacağını şaşırmış vaziyette bir knockout yaşadı. Hani olur 10. rounddur, 11. rounddur, artık dermanın, takatin kalmamıştır. Gardını tutamıyorsundur, sağa sola kaçamıyorsundur. Enerjin yoktur, kabul edersin böyle bir knockout'u da. İkinci roundun hemen başında Prenga'nın bu şekilde yıkılması hiç kabul edilir bir şey değil. Ağır siklette iddialı bir boksör için. 20 galibiyetinin 20'si de knockout'lu olan bir boksör böylesine yıkılmaz. Bitti maç, knockout. Joshua knockout ediyor. Joshua ikinci roundda böylesine bir knockout'la maçı kazandı. Joshua'nın daha önce bu maça çıkmadan 9 kez yıkılmışlığı vardı. Bu karşılaşmayla birlikte yıkılmışlığı 11'e çıktı arkadaşlar. Yıl 2017 Vladimir Klitschko ile Londra'da Wembley Stadyumunda karşılaştıklarında Joshua Klitschko'yu 5. roundda indirmişti. Hemen arkasından 6. roundda da Klitschko indirmişti Joshua'yı. Another taunting right hand sends Joshua down. Ve 11. roundda Joshua tam tersine çevirip durumu Vladimir Klitschko'yu knockoutlamış. Kendi IBF Dünya Şampiyonluğuna bir de WBA Dünya Şampiyonluğunu katmış. Unvan birleştirme mücadelesinden böylesine galip ayrılmıştı. Ve Joshua o zaman işte Joshua almıştı ağır siklet profesyonel boksla. Sonrasında 2019'a gittiğimizde bu kez yer New York Madison Square Garden, Amerika Birleşik Devletleri. Joshua Andy Ruiz'i, Meksikalı'yı indiriyor. Arkasından da 4 kez knockdown olarak karşılaşmayı knockout'la kaybedip dünya şampiyonluk unvanlarını Andy Ruiz'e kaptırıyordu.
Orada da 4 kez yıkıldı. Bir kez Vladimir Klitschko'da yıkıldı. Ne yaptı? 5. 2024'e sıçrayalım. Yine Wembley Stadyumu Vladimir Klitschko karşılaşmasında olduğu gibi. Wembley Stadyumunda birinci raundun bitmesine 5-10 saniye kala birinci raundda Joshua yıkılıyor arkadaşlar. Joshua Daniel Dubois'a karşı bu yıkımı yaşadıktan sonra karşılaşmada toplam 4 kez yıkıma uğrayıp bu mücadeleden korkunç bir knockoutla mağlup ayrılıyordu. Hatta o kadar kötü bir knockouttu ki köşesinden takım arkadaşları koşarak ayıltmaya çalışmışlardı Joshua'yı. 4 kez de burada knockdown oldu. Ne yaptı? 9. Cidde yani dün gece 2 kez de orada knockdown oldu. 11. 11 kez yıkıma maruz kaldı. Prenga bir sağ kroşet girişimi. Uppercut. Joshua yıkıldı. Joshua ilk altta yıkılıyor. Şimdi böylesine bir Anthony Joshua Tyson Fury ile rakip olabilir mi? Bu sorunun cevabı bekleniyor. Tyson Fury Vah karşılaşmasından sonra Marius Vah'la Tayland'da yapmış olduğu cuma günkü maçtan sonra ne demişti? Arkadaşlar Joshua ile dövüşeceğiz tamam da önce bir Prenga'yı geçsin demişti. Gerçekten Prenga'yı neredeyse geçemiyordu. Ve böylesine bir durumda Tyson Fury maçı konuşuluyor. Bu maç olacak mı olmayacak mı? Bakın yüzlerce milyon dolarlık bir maçtan bahsediyorum. Maçın nerede yapılacağıyla ilgili büyük bir rekabet var. Amerika Birleşik Devletleri diyor ki bizde yapın. İngiltere diyor ki bizde yapın. Suudi Arabistan'da yapılma ihtimali söz konusu. Başka bir ülkede yapılması da konuşulmakta. Kim yapacak? Eğer İngiltere'de maç gece saatlerinde yani 3'te 4'te olmazsa maçı İngiltere'de yapmayı düşünmüyorlar. Çünkü Amerika maçı satın almıyor. Çünkü arada saat farkı var. Karşılaşma bittikten sonra sevgili boks severler bir takım röportajlar gerçekleşti. Bu röportajlara şimdi geçeceğiz. Ama Joshua'nın bu yıkımı anormal bir yıkım mı? Birinci roundlarda böyle yıkılışları çok normal mi? Tarihe baktığımızda birçok ağır siklet boksör böyle yıkımlara maruz kalmıştır. Muhammed Ali de dahil olmak üzere. Birinci roundlardan bahsediyorum. Maçın herhangi bir roundunda herkes yıkılır. Bakın Muhammed Ali 1962 yılında Sonny Banks'e karşı çok ağır bir knockdown yaşamıştı. Ama kalktı sonra maçı kazanmıştı. Daha geriye gidelim. Rocky Marciano, Joe Walcott karşılaşmasında öyle bir yumruk alıyor ki o da birinci round mıydı ki çok erken bir zaman diliminde yıkılıyordu. 1950'ler. Floyd Patterson'lara geçeceğim ama Floyd Patterson'la Sonny Liston arasındaki birinci roundda knockout'ta biten o dünya şampiyonluk karşılaşmaları mafyanın güdümündeki karşılaşmalardı. O yüzden o birinci roundda Floyd Patterson'ın Sonny Liston'a 2 kez knockout olması başka bir kefe. Aynı kefeye koymam. Ama sonrasına baktığımızda biraz daha gelelim bu taraflara. Ne var? Joe Frazier'ın daha önce bahsetmiştim. George Foreman'a birinci roundda, ikinci roundda toplam 6 kez mi ne 5 kez mi ne yıkıldığı maç var. Ve şampiyonluğu George Foreman'a kaybetmişti. Ama o rakip George Foreman. Prenga ile Foreman'ı yan yana tutmayız değil mi? Böyle bir durum var. Daha da gidelim. Birinci roundda Lennox Lewis'in Oliver McCall'a kaybetmesi. İkinci roundda o. İkinci roundda kaybetmişti. İkinci roundda Lennox Lewis Oliver McCall'a knockout olmuştu arkadaşlar. Larry Holmes'un böyle bir erken yenilgisi var bir yerde. Kime karşıydı tam hatırlamıyorum ama böyle yıkımlar oluyor. Ama Joshua'nın çok fazla oluyor. Harbiden çok fazla yani. Değen çenesine yumruk değdiği anda dağılıyor. Anında. Helva gibi. Çene değil. Bir anda değdiği anda herhangi bir kişinin yumruğu Joshua'nın çene gidiyor. Böyle bir de durumu var. Karşılaşmanın sonrasına gidelim. Joshua'nın ağlamaklı olduğu bir an vardı. Takım arkadaşları aklına geldi. Vefat eden trafik kazasındaki o arkadaşlarını aklına getirdiğinde, sorular ona doğru yöneldiğinde kendini çok zor tuttu Joshua. Ve Joshua'nın burada Eddie Hearn'le bir röportaj sırasında ben bu gece ne öğrendim biliyor musunuz diye başlayıp şöyle bitirdiği bir sözü vardı.
Beni kimse durduramaz dedi Joshua. You know what I learned? I can't be stopped. I'm not going to be stopped. I'm not going to be denied. Joshua Prenga ile yapmış olduğu bu boks maçından böylesine bir ders çıkartmış. Onu kimse durduramazmış. Bu dersi çıkartmış Joshua. Eddie Hearn'e sordular. Fury ile maç ne olacak? Kontrat imzalandı dedi. Dedi ama yani maçı yapacağız böyle. Geliyor, var mısın, hazır mısın, var mısın falan diye bir cümle çıkmadı Eddie Hearn'den. We've signed the contract, everything's done. But to be honest with you, tonight is all about the strength. Çok temkinliydi. Araya sanki başka hazırlık maçları sokmak istercesine bir görüntüsü vardı. Zaten dışarıda yapmış olduğu bir röportajda birinci round bittiğinde kariyeri bitti zannettim Joshua'nın diyor. And I was also, I got to be honest, I'm thinking that's career over. İkinci roundda da geri dönüşüyle birlikte de Joshua'nın ne kadar büyük bir boksör olduğunun altını çiziyor. 7 aylık zaman diliminde yaşadıklarından sonra böylesine bir döneme girip böylesine bir maç çıkartmasını da Eddie Hearn, Joshua'nın bir bowling topu kadar büyük şeyleri olduğundan da bahsediyor. Spencer Brown, o da Tyson Fury'nin her şeyinden sorumlu adam. O bir gün önce Tyson Fury ile birlikte Tayland'daydı. Koşarak yetişti, öyle söyleyeyim, uçarak koşarak yetişti. Tayland'dan Suudi Arabistan'a geldi ve karşılaşmanın sonrasında ona bir mikrofon uzatıldı. Yapacak mısınız maçı? Ne zaman diye sorulduğunda, Kasım mı diye sorduklarında büyük ihtimal diye cevap verdi. Ama o da maçın yapılacağından pek emin değilmiş gibi bir görüntü verdi. Both guys won their fights. Will November? Probably, yeah. Joshua'nın köşesinde Usyk'in takım arkadaşları var artık. Köşeye onlar çıkıyor. Ukraynalılar çalıştırıyor, Ukraynalılar hazırlıyor ve Ukraynalıların şu anda antrenman yaptırdığı bir isim Joshua. Ve köşede yine onlar vardı. Usyk de hemen kenardaydı. Usyk ne diyordu? Öyle bir antrenman yaptırdım ki kimseden dayak yemez. Hatta ve hatta ben bile onunla maç yapmaya çekilecek durumdayım. Öylesine bir Joshua var. Tyson Fury'nin içinden geçer diyordu Usyk. Bunun böyle olmayacağını kendi de gördü ringin kenarında. Karşılaşmanın sonrasında Prenga'nın gözyaşları da vardı arkadaşlar. Çok üzgündü. Bir yerde onu öyle yakaladı kameralar. Bir yerde de sordular, ne diyorsun böylesine bir duruma? Allah'ın dediği olur şeklinde bir röportaj verdi. The God's plan is for him to win. I'm with him. What he say, I'm good. Tyson Fury ile Joshua arasındaki karşılaşmanın ne zaman nerede yapılacağıyla ilgili bilgiler kesinlikle resmi değil. Şu anda belli olan tek bir şey var, o da Netflix'te anlaşma yaptıkları. Eğer öyle bir maç olursa maçı Netflix yayınlayacak arkadaşlar. Onun dışında Kasım olma ihtimali var. Daha önceki yayınlarımda bahsetmiştim sizlere ama o da kesin değil. Nerede yapılacağı bile bilinmiyor şu anda. Tamamen muamma. Bence araya Joshua mutlaka kesinlikle bir hazırlık maçı daha sıkıştırmak isteyecektir. Gecede 2 tane de unvan maçı vardı. Hamza Şiraz, Almaz Simon'la karşı karşıya geldi ve rakibini puanla mağlup edip WBO Federasyonu'ndaki süper orta siklet şampiyonluğunu korudu arkadaşlar. Diğer yandan Josh Kelly de aynı şekilde unvanını koruyanlardan bir tanesiydi. İrlandalı rakibine karşı yine puanla kazandı. Gecede diğer önemli sonuçlar da bunlardı sevgili arkadaşlar. Bu bilgilerle birlikte programımızın sonuna geliyoruz. İnşallah yine bol bol sizlerle birlikte program yapmaya devam edeceğiz. Ve her şeyin öncesinde kesinlikle ve kesinlikle yorum yapmayı unutmayın. Eksik bilgiler varsa altta mutlaka yazın. Yanlış verdiğim bilgiler varsa onları da altta düzeltin sevgili arkadaşlar. Bir de rica ediyorum, arkadaşlarım da söylüyorlar. Mutlaka yorum ve beğeni yapın ki bu video bir başkasının önüne de gidebilsin. Bir başkasının önüne gidebilmesinin tek sebebi buymuş. O yüzden de yorum ve beğeni yapmanız çok önemli. Ama benim önemsediğim konu ise bildirimlerin açık olması. Bildirimler açık olursa bu video hemen size mesaj olarak geliyor. Siz de ne gelmiş ne yüklenmiş deyip hemen girip Fight Club Türkiye'de videoyu izleyebiliyorsunuz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, abone de olun. Onu da söyleyeyim, öyle kapatayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada Black Brewing sponsorumuz, çok önemli. Bize desteklerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Fight Club Türkiye'de City Coco
Keza yine bizim sponsorumuz Stikoko bisikletleri bataryalı. Batarya varken pedal çevirmiyorsun. Pedal çevirdiğinde bataryaya ihtiyaç duymuyorsun. İkisi bir arada. Tam size göre. Kendinize iyi bakın. Black Bruin Fight Club Türkiye'yi sundu.